Ve kıyametin o alameti dün gece göründü. Cübbeli Ahmet Hoca uyarmıştı. Bu süreç nereye gider? Deccal'ı çağırıyor. Şu anda bu Deccal'ı çağırma seanslarıdır. Geçtiğimiz aylarda Müslümanların Deccal'i çağırdığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı doğrulayan olay maalesef Suudi Arabistan'da yaşandı. Bizim tarafımızdan da Hazreti Mehdi'nin gelmesinin yaklaştığı alametleridir. Suudi Arabistan'ın tarihi ve dini açıdan büyük öneme sahip bölgelerinden biri olan Medain Salih'te düzenlenen eğlence organizasyonu hem yerel halktan hem de İslam dünyasından yoğun eleştiriler aldı. Kutsal topraklarda düzenlenen parti sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Suudi yönetiminin bu etkinliğe izin vermesi, ülkenin turizm odaklı reform politikalarıyla dini hassasiyetlerin çatışmasını yeniden gündeme taşıdı. Medine ile Tebük arasında yer alan ve İslam tarihinde Salih peygamberin yaşadığı yer olarak kabul edilen El-Hicr, Medain Saadet bölgesinde yapılan etkinlik büyük bir tepkiyle karşılandı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve hem dini hem de tarihi değeri yüksek olan bu bölgede düzenlenen partinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kişi tarafından kutsal topraklara saygısızlık olarak değerlendirildi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman önderliğinde başlatılan 2030 vizyonu çerçevesinde Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek ve turizmi geliştirmek amacıyla çeşitli kültürel etkinliklere yönelmişti. Ancak bu adımlar özellikle dini değerlerle çeliştiği düşünülen uygulamalar söz konusu olduğunda toplumsal ve uluslararası eleştirileri beraberinde getiriyor. Medain Salih'teki parti bu eleştirilerin son örneği oldu. Partinin düzenlenme tarihi Gazze'de süren çatışmalar ve yaşanan insani kriz ile aynı döneme denk gelince tepkilerin dozu daha da arttı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve dini otorite Müslüman coğrafyada acı yaşanırken kutsal sayılan bir bölgede eğlence düzenlenmesini eleştirdi. Bu çelişki etkinliği sadece dini değil, ahlaki bir mesele haline de getirdi. Suudi Arabistan'ın son yıllarda attığı reform adımları bir yandan kadın hakları, eğlence sektörü ve turizm gibi alanlarda ilerleme kaydederken diğer yandan dini muhafazakarlık ile modernleşme arasında bir gerilim alanı oluşturuyor. Medain Salih'teki parti bu çelişkinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Etkinliğin kamuoyuna yansımasının ardından Suudi yönetimi sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bazı dini otoriteler bu tarz etkinliklerin hem İslam'ın temel değerlerine hem de toplumsal duyarlılığa aykırı olduğunu belirterek yetkililerden benzer organizasyonlara izin verilmemesini talep etti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken hükümetin bu eleştiriler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Tüm bu gelişmeler Suudi Arabistan'ın attığı adımların sadece ekonomik değil, sosyo-kültürel etkileri olduğunu da bir kez daha gösterdi. Kutsal kabul edilen topraklarda düzenlenen eğlence organizasyonları, ülkenin gelecekteki turizm politikaları ile halkın dini değerleri arasında nasıl bir denge kurulacağı sorusunu gündeme taşıdı. Medain Salih'te düzenlenen parti, modernleşme ve dini değerler arasındaki sınırların nerede başlayıp nerede bittiği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Suudi Arabistan, küresel turizmde pay sahibi olma yolunda ilerlerken, aynı zamanda kutsal toprakların manevi önemine saygı gösterme sorumluluğunu da taşıyor. Bu olay ülkenin reform sürecinde karşılaştığı en önemli sınavlardan biri olmaya aday. Gazze'de insanlığı utandıran olaylar yaşanırken Suudi Arabistan'da eş zamanlı olarak kutsal mekanda içkili, ahlaksız parti düzenlenmesi tepkilere neden olurken akıllara Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyamet alameti olarak yorumladığı sohbeti geldi. Artık arkadaş, Kabe'de başı açık kadın geziyor. Cübbeli Ahmet Hoca geçtiğimiz aylarda Cidde'de içki, dansöz ve başı açık tavaf, Deccal'ın habercisi mi sorusuna cevap vermişti. Cidde'de içki serbest olmuş. Mekke'deki bazı otellerde biralar, mırılar kırıla gidiyor. Ahmet Hoca gidişatın hiç iyi olmadığını ifade ederek toplumun dünyayı kıyamete sürüklediğini ifade etti. Tabii ki Kabe'de yıkılacak buyuruyor hadis-i şerifte. Taşları da sökülecek buyuruyor. Ahmet Hoca Cidde'de dansöz oynanıyor. Riyad'da bilmem hangi kadını getiriyorlar. Kabe'nin maketinin önünde çırılçıplak soyduruyorlar. Hacılar Cidde'den geçiyor. Medine'de otelde resepsiyonda kadın çalıştırılıyor. Şimdi yavaş yavaş tüm hükümler bozuluyor. Başı açık kadın tavaf yapıyor. Yakında dizi açık, etekle tavaf yapılır. İş buraya gidiyor.
Mekke'ye gidecek hal kalmadı. İslam'ın tüm emir ve yasakları ortadan kaldırılıyor. Açıkça haramlar açık şekilde işlenecek hale geldi. Bu durum Deccal'e giden bir süreçtir. Bu Deccal'i çağırmaktır. Deccal'i çağırma seanslarıdır. Bizim tarafımızdan da Hz. Mehdi'nin gelmesinin yaklaştığı alametleridir. Çünkü neden? Arkadaş, Kabe'de başı açık kadın geziyor. Cidde'de içki içiliyor. Medine'de alkol serbest olmuş. Hadiste Kabe yıkılacak yazıyor demişti. Deccal'ı çağırma seanslarıdır. Hazreti Mehdi'nin gelmesinin yaklaştığı alametleridir. Kıyamet alametleri nelerdir? İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın aleni hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, 50 kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı Deccal'ın türemesi, yeryüzünde Allah veya La ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması, Yecüc ve Mecüc settinin açılması, kıyametin en büyük alametlerinden birisi de Yecüc ve Mecüc'tür. İnanışa göre şu an büyük bir setin arkasında hapsedilmiş durumdalar. Ancak bu set yıkıldığında dünyaya akın ederek insanlığı yok edecek. Suriye'de bulunan Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması, depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın zuhur etmesi, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Dabbetül Arz insanlığı kötülüğe sürükleyecektir. Müslümanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacak ve imanı zayıf olan kişilere daha çok musallat olacaktır. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda kara parçalarının batması. Kıyametin alametleri nasıl gelişecek? Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak, cihat ve irşad faaliyetleri terk edilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, ani ölümler çoğalacak, cahiller aynı zamanda dürüst olmayan zahid ve sufiler türeyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak. Hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın olacak. Bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır.